Devam edelim. Peki ne oluyor? Bu enzimleri aktive ettiniz. Ne oluyor? Birincisi DNA parçalara ayrılıyor. Hücrenin ölümünü sağlayan geri dönüşümsüz bir olaydır bu. Nükleer kromatin kümelenir. Çekirdek zarının altında yoğunlaşır. Kalsiyum ve magnezyum bağımlı endonükleazları aktive edersiniz. DNA'ları 200 bazlık parçalara, oligonükleozomlara parçalarsınız. Fragmanlara ayırırsınız. Ve bu şekilde nükleer zarf tarafından, çekirdek zarı tarafından ayrılmış parçalar oluşur. Biz buna kromatin yoğunlaşması veya karyoreksis ifadesini veriyoruz. Bu şekilde DNA'yı parçaladınız. Başka hücre hacmini azaltıyorsunuz. Hücre hacmini azaltırken de hücre iskeletini parçalıyorsunuz. Hücre zarının altında paralel tabakalar oluşuyor. Hücre yoğunluğu artıyor. Organeller yoğunlaşıyor. Ribozom aktiviteleri azalıyor ve sonuçta hücre büzülerek, hücre hacmi azalarak hücrenin ölümünü sağlıyorsunuz. Nekrotik hücre ölümünde tam tersiydi. Hücre hacmi artıyordu, burada azalıyor. Mitokondri kaybı zaten bunlar olduğunda mitokondri kaybı söz konusu. Israrla membran geçirgenliğinden bahsettik size. Mitokondri membran geçirgenliği değişir. Stokrom C dışarı çıkar. Stokrom C'nin dışarı çıkması apoptozom kompleksini oluşturur ve başlatıcı ve efektör kaspazları aktive eder. Sonuç, yıkıcı enzimleri, proteolitik enzimlerin aktivasyonu sağlanmış olur. Enerji kaybı da bunun yanında cabası. Çünkü bununla birlikte artık bir de enerjiniz yok demektir. Membran kabarcıklarının oluşması veya apoptotik cisimciklerin oluşması. Buradan bahsedelim. Size hücre zarını anlatırken fosfolipitlerden 2 tanesi hücre zarının dış yaprağında yoğundur. Fosfatidil kolin ve sfingomiyelin demiştik. 2 tanesi de iç yaprağında yoğun olarak bulunur. Fosfatidil etanolamin ve fosfatidil serin. Bize lazım olan fosfatidil serin. İç yaprakta bulunan bu yapıyı siz dış yaprağa alıyorsunuz. Fosfatidil serin plazma zarının dış yaprağına geçiyor. Kimle? Skramblaz enzimi diye bir enzim vardı. Bu enzim hücre zarı fiziksel ve kimyasal özelliğini değiştiriyor. Bu fosfolipidi dışarı alıyorsunuz. Bu hem membranların kabarcıklanmasına, vezikül oluşturmasına hem de apoptotik cisimciklerin oluşmasına sebep oluyor. Bu şekilde fosfatidil serini dışarı aldığınızda parçalayıcı enzimler bunu, makrofajlar bunu algılıyorlar. Diyorlar ki fosfatidil serini dışarı aldığınızda makrofajlar bunu algılıyor ve diyorlar ki bir anormallik var. Bu fosfolipidin içeride olması lazımdı, dışarıda. Dolayısıyla biz bunu bir parçalayalım. İşte bu hücrelerin beni ye sinyali olarak tanımlanıyor. Fosfatidil serinin dışarı çıkartılması bu açıdan önemli. Apoptozomun son basamağı ise hücrelerin parçalanması ile, yani her şeyi çöp poşetlerine koyup dışarı atıyorsunuz. Organellerin nükleer materyal histoplazmik bileşenleri zarla çevrili bu yapılara biz apoptotik cisimcik diyoruz ve mitozdan 20 kat daha hızlı gelişen bir olay bu. Ki mitoz 1 saat gibi çok kısa sürede gerçekleşiyordu. Bu apoptotik cisimler ortamda var olduğunda parenkimal komşu hücreler veya makrofajlar bunu algılıyor. Hemen fagosite edip parçalıyorlar. Enflamatuar yanıt gelişmiyor. İşte bu bahsettiğimiz 5 özelliğe bakarak adamlar demişler ki ya hücreler farklı bir şekilde de ölüyorlar. Gözlemledikleri bu. Hücreler yaşarken bir anda apoptotik cisimcikler, veziküller meydana geliyor ve hücreler parçalanıp ölmeye başlıyorlar. Tabii bu canlı içerisinde olduğunda makrofajlar tarafından hemen ortadan kaldırılıyor. Bu hücre kültürü ortamında hücreleri daha iyi
eş zamanlı olarak apoptozu anlatan bir video olarak arkadaşlar çekip koymuşlar. Ve niye sinyallerinden bahsettik? Enflamatuar yanıt oluşmaz, bunlardan bahsettik. Şimdi son bölümümüzde bitirelim. Diyelim ki ne oluyordu? Hücre içinden bir sinyaller yola geliyordu. DNA hasarı vardı. DNA hasarı ATM tarafından algılanıp çift hasar var diyordu. Bu checkpoint finans 2 tarafından P53'e fosfor takılmasını sağlıyordu. Fosfor takılmış P53 birikerek transkripsiyon faktörü olarak çalışıyordu. P21'i uyarıyordu. P21 siklin bağımlı kinaz 2 ve siklin E üzerinden siklusu durduruyordu ve dediği şuydu: bir durun, DNA'da hasar var, düzeltmeye çalışın. Sistemin tamamını durdurmaya çalışıyordu. Durduramadı mı? Birikti. Hücre içerisinde de 2 tane sensör proteinimiz vardı. Puma ve Noxa. Bunları aktive ediyor. Diyor ki denediler, hasarı onaramadılar. O zaman bu hücre mutasyona uğramış bir hücredir. Bunu yok edin sinyali bu şekilde ulaşıyor. Veya biraz önce bahsettiğimiz büyüme faktörleri yokluğunda ne oluyordu? Yine sensör proteini BAT serbest kalıp kanal oluşmasını sağlıyordu. Kanal Box ve BAT proteinlerinden sitokrom C dışarı çıkıp apoptozom kompleksi oluşturuyordu. Sitokrom C, APAF1 ve prokaspazı aktive edip hücreyi ölüme götürüyordu. Yine farklı bir büyüme faktörü yolağımız var. Şu fosfatidil inozitol trifosfat yolağı diye bir şeyden bahsedeceğiz size. Ama şu an burayı anlatmadığımız için şuradan devam edelim. Bu enzimlerin sensör proteinlerinin fosfatlanmasından bahsedelim. İşte batı fosfatlarsanız biraz önceki durum meydana geliyor. Fosfor takarsanız hücre yaşamaya devam ediyor. Uyarmazsanız, yani başıboş bırakırsanız bu sensör proteini hücre ölümünü tetikliyordu mitokondri üzerinden. Benzer bir durum bir başka protein FOXO üzerinden. Fosfor taktınız, yaşamaya devam et diyorsunuz. Fosfor yoksa bu BIM üzerinden gidip mitokondri geçirgenliğini değiştiriyor. Veya P53'ten kısmen bahsettik. Puma ve Noxa üzerinden hücre ölümünü tetikliyorlardı. Bunlar da hücrenin hayatta kalmasını, büyüme faktörü dediğimiz bu hücrenin hayatta kalmasını sağlayan yolaklar. Şu arası size anlatılmadı. Bu arası size anlatılacak ama hücre sinyal yolakları, hücrenin hayatta mı kalacak, hücre ölecek mi, nasıl çalıştığını anlamamız için önemli. Bir diğeri ekstransik faktörümüzdü. TNF ligantı gelip reseptöre bağlanıyordu. Adaptör proteinler ki bu TNF olduğuna göre buradakinin adı TADD idi. TNF ile ilişkili dead domain ölüm bölgesi. Bu Caspase-8'i aktive ediyordu. Caspase-8'de 3 ve 7 gibi efektör kaspazları uyarıyor. İkinci yolağınız bit üzerinden aktivasyon ve mitokondriden sitokrom C'nin çıkışıydı. Bu da yine sonunda Caspase-9 üzerinden diğer efektör kaspazları aktive ediyordu. Şimdi ilk başta söylediğimiz çok kompleks, karmaşık bir resim, bir şekil vardı. Buradan devam edelim. Açalım internet sayfasını. Buradaki şekillere bir bakalım. Artık bu bize aşina. Mesela hücre canlılık sinyalleri, yaşam sinyalleri var mı yok mu? Buna bağlı olarak NGF demiştik veya interleukin 3 demiştik. TNF sinyal yolağına bakabiliriz. Sitotoksik lenfositlerin izlediği yolağa bakabiliriz veya natural killer'ların bunlar nasıl etki ediyormuş diye. Şurada lizozom üzerinden bir aktivasyon söz konusu. Şurada ilerlemeye devam edelim. DNA hasarı var mı yok mu? Buna bağlı olarak bir hücre içi sinyal mi, ölüm mü, yaşayacak mıyız? Yolakları söz konusu. Başka endoplazmik retikulum üzerinden bu işleme bakabilirsiniz. Yani hücrenin yaşayıp ölüp ölmeyeceğini buradan bakabilirsiniz. Şimdi biz bildiğimiz birkaç tanesinden başlayalım. Mesela neyi biliyoruz?
trofik faktörlerin yokluğu, DNA hasarı, kalsiyum akışı veya UV DNA'da hasar meydana getirdi. Veya P53 miktarı arttı, DNA'da çift zincir hasarını algıladık, değil mi? Bu şekilde DNA'daki hasarı algılayabiliyordu. P53 Puma ve Noxa üzerinden apoptozu tetikleyecekti. Bu yolak bu şekilde çalışıyor. Geldi mitokondriye. Mitokondride Box ve Bak diye iki tane protein vardı. Bu proteinler birleşerek membran geçirgenliğini bozuyordu ve dışarı sitokrom C'nin salınmasını sağlıyordu. Sitokrom C APAF1 ile birleşip apoptozom denilen bir kompleksi oluşturuyordu ve bu şekilde Caspase-9'u aktive ettik. Caspase-9'da gelip Caspase 3 ve 7'yi ve 6'yı efektör kaspazları aktive ediyorlardı. Anlattığımız sistemlerden bir tanesi. Mesela hiç anlatmadığımız bir sisteme gelelim. Nasıl çalışıyor, bu tablo nasıl okunuyor, bunu algılamaya çalışalım. Endoplazmik retikulum stresi var. Protein üretiyorsunuz ya, proteinlerde hatalar söz konusu. Hemen sitoplazmaya kalsiyum miktarını arttırıyorsunuz. Kalsiyum sinyal yolağı diyebilirsiniz. Kalsiyum miktarının artışı kalpain denilen bir tane protein tarafından algılanıyor. Kalpain şu ana kadar bahsetmediğimiz Caspase 12'yi aktive ediyor. Caspase 12'de Caspase 3'ü, yani sistemin ortak noktası burası. Caspase 3'ün aktivasyonu. Bir başka yolağa bakabilirsiniz. Mesela şuradan TNF yolağına bakalım. TNF alfa reseptörüne gelip bağlanıyor. Bu bağlandığı zaman TNF reseptörüyle ilişkili ölüm bölgesi aktive oluyor. Buradan ilerliyorum. Bakalım bu kimi aktive edecek? Bu Caspase 8 ve onu aktive edecek bir yolla. Sonra Caspase 8 ve 10 BID'i aktive ediyor. BID mitokondri membranından geçirgenliği değiştiriyor. Yol devam ediyordu. Caspase 8 nereye gidiyordu? Caspase 8 3 ve 7'yi aktive etmeye çalışıyordu. Şimdi bunun üzerinde işte insanlar birçok denemeler, birçok araştırmalar yaparak bu karmaşık yola tanımlamaya çalışmışlar. Veya artık şunu da söyleyebiliriz. Interleukin 3 yolağı üzerinden ne oluyor? Interleukin 3 reseptörüne bağlanıyor. RAS proteinini, RAF proteinini MEK1 üzerinden etki ediyor. Sonuç DNA'da BCL2'yi üreterek hücrenin canlı kalmasını sağlıyorsunuz. Peki bunun tersi söz konusu mu? Evet. Başka bir yolaktan giderseniz, bu fosfatidil 3 kinaz üzerinden giderseniz bu sefer BAT'ları aktive ediyordunuz ve hücreye ölüm emrini veriyordunuz. Bununla alakalı birçok sinyal, birçok yolak var. Bunları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Şurada link var aktif. Bunların hepsine tıkladığınızda da üzerine gidiyor. P3'e tıklarsanız ne oluyor? P53 ile alakalı sinyal yolağı veya NFKB yolağı vardı. Bununla alakalı neler oluyor? Hücre nasıl tepkiler veriyor? Hangi proteinler aktive oluyor? BCLX nedir? BCL2 nedir? Hücrenin canlılığı ve ölümüyle alakalı yolları buralardan da izleyebilirsiniz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz karmaşıkmış gibi geliyor ama size şu kadarını söyleyeyim. Bizim bileceğimiz neler var? Bizim bileceğimiz bir BCL2 ailesi proteinler var. Bunlar sensör proteinler, anti-apoptotikler ve pro-apoptotikler. Bunları bir çalışacağız. Burada aktive olan kaspazlar vardı. Kaspazları biz başlatıcı ve ölümcül infazcı kaspazlar diye ayırmıştık. Bir bunlara çalışacağız. Daha sonra yolakları kısmen anlatmaya çalıştık. Biraz zor bir konu gibi geliyor. Proteinlerin çalışması, aktivasyonu, inhibisyonu, çalıştırılması veya engellenmesi veya hücre içi yolak dediğimiz hücrede hangisi nasıl oluyor, bu domino taşları nasıl hareket ediyoru anlamak için önemli. Şimdi bir mola verdikten sonra sakin kafayla bir kez daha dinlemenizi ve çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum gençler. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Zor olan bölümler geçti. Bundan sonra daha eğlenceli, daha basit kısımlar var. Haftaya kök hücre gibi eğlenceli bir konuyla devam edeceğiz.